Abi kart alacağım ben de. Abi 2 manat kartın kıymetidir. Tamam. 1 manat 30 qəpik giriş hakkıdır. Tamam. Nereye atıyoruz abi? Parayı buraya mı? Deferi sola şehir merkezinde de kullanabilirsin. Niye veriyor? Ha, aldı. Bir. Balansına pul koyuyorsun da sağ ol. Tamam, şimdi kartı alacağım herhalde. Farkı yoktu. Balansına tır satıyorsun. Hepsini yükleyeyim mi? Otomatik yapıyor mu? İlk önce kartı alıp sonra. Yok yapıyoruz. Bu Bakü kartı oluyor. Buraya mı koyuyoruz kartı? Sonra balansa yükle. Bir kişi 1 manat 30 qəpik. Ne kadar istersen şehir Merkeze. merkezde kullanabilirsin. Tamam abi. Sağ olasın abi, kolay gelsin. Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan selamlar arkadaşlar. Bakü'ye geldim. Az önce Bakü kartımızı aldık. Şimdi havalimanından direkt şehir merkezine otobüsler gidiyor. Buradan taksilerle falan da gidebiliyorsunuz. Fakat bildiğiniz üzere taksiler daha pahalı. Biz daha ucuz olanı otobüs seçeceğiz. Kartımızı, paramızı da doldurduk. Bakü kart 2 manat 1.30'da şeyden çekiyor, karttan çekiyor. Şimdi arkadaşlar şeyi anlatayım. Az önce hat aldım. Azercell. Kaç para verdim? 15 manat verdim. 3 GB internet bir aylık. Şimdi yemek yemeye geldik bir yere. Pushkin Cafe diye yol üzerinde. Şimdi gelen yemeği göstereceğim size. Fiyatları da söyleyeceğim. Mercimek çorbası geldi bir önden şöyle. Ekmek var. Sonra da döner gelecek. Hepsine kaç vereceğiz? 5,5 manat vereceğiz. Diğer geleni de göstereceğim. Ayran var yanında bir de. Dönerli ayran. 5,5 manat da işte 100 lira falan yapıyor. Onları yazarım zaten videoya. Mercimek çorbası. Ha? Bizim aynı mercimek çorbası ya. Aynı mı? Güzel. Bir olarak da et döner geldi böyle. Pide ekmeği gibi onun içine. Fena da değil, hani var döner içine yani. Ayran, döner, çorba. Toplamda 110 lira yaptı. Vallahi güzel fiyatlar. Sevindim ya. Baktık hani yan dükkanlarda da döner genelde şey yap hani 60 lira falan böyle dönerler hep. Daha ucuza da var, biraz daha pahalıya da var. Yani nasıl isterseniz. Güzel döner. Bakın yemek yediğimiz yerin adı Pushkin Restoran burası. Size biraz fiyatları göstereyim. Tombik döner şöyle 70 lira. 1 manat 20 TL olarak düşünebilirsiniz. 3,5 manat 70 TL yapıyor. İşte 80'e de var. Değişiyor fiyatlar. Pizza var işte sucuklu diyor. 200 lira, 220 lira, 240 lira. Pide var burada kuşbaşı. O da 180 lira. Lahmacun var. 60 liradan biraz daha düşük. 60 lira civarı. İçecekler hani Pepsi. Şu yarım litrelik. 1.7. İşte 30-40 lira arası. Burada da işte setler var böyle. Yemek setleri. Lahmacun, döner falan. Nasıl fiyatlar, iyi mi? Göstermeyeyim mi seni? Fiyatlar Türkiye'ye göre baktığımda Türkiye'ye göre ucuz burası. Nerede yapmışlar ama? Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Benim var, arkadaşımın yok. Bugün bir kişilik yer var sanırım. Bir kişilik yer görmüştüm de o yüzden geldi o da. Tamam, bir odaya kalmak istiyorum. O da bugün kalmak istiyor. İsminiz? Bahadır. Merhaba. Bahadır Kartal. Evet. Hep böyle o da 2 gün.
Sen 2 gün mü kalacaksın, bir gün mü kalacaksın? Şimdi bir gün. Şimdi bir gün. Bir gün evet var. Onlar kimliğiniz olar mı? Tamam. Yarın gideceğim Nereye gideceksin? Bankaya. Ha? Günaydınlar. Size şimdi kaldığım yeri göstereyim. Burası sahil hostel olarak geçiyor. Dün videoda göstermiştim. Dün geldiğimde çok yorgundum. Ben onu önceki gün çok fazla uyuyamamıştım. O nedenle gelince biraz dinlendim. Şimdi ertesi gündeyiz. Burası kaldığım oda. Yatak böyle ufak. Şurada prizleri falan var. İçeride ışığı var. İşte telefon koymak için yer falan. Şuraya da işte eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Onun için anahtar da veriyorlar size. Benim kaldığım oda 10 kişilik bir oda. Hostelin içinde şöyle ufaktan bir göstereyim size. Bayağı epey oda var burada. İşte tuvaletler vesaire var. Onun dışında mutfağı var. Şöyle oturabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz. Burası da resepsiyon kısmı ve ortak alan var. Şimdi arkadaşlar size Azerbaycan'daki ilk günümden hani ilk intibadan biraz bahsedeyim kısaca. Burada manat kullanılıyor. Azerbaycan manatı. Bir manat yaklaşık 19,5 TL. Biz ama videolarda genelde bunu 20'den hesaplayın. Hani daha kolay hesaplaması olsun diye 20'den hesaplayabilirsiniz. 1 dolar da 1,7 Azerbaycan manatı yapıyor. Bu uzun süredir sabit bir şekilde burada kullanılıyor. Şu anda kaldığım hostelin balkonu burası. Karşıda şeyi görüyorsunuz. Ateş kuleleri. Orası akşam böyle güzel gösteriler oluyor. Onun görüntüsünü dün akşam ben çekmiştim. Gösteririm zaten size koyup. Böyle orada işte Azerbaycan bayrağı oluyor, ateşler oluyor. Hani böyle güzel gösterimler yapılıyor orada. Manat'tan bahsettim. Buradan ben havalimanından buraya nasıl geldim ondan bahsedeyim size kısaca. Havalimanı çıkışında Bakü kartı aldım. Onu zaten yine göstereceğim size, videoda koyacağım. Bakü kartı aldım. Bakü kartın ücreti 2 manat. 2 manat da 40 TL yapıyor. 1,3 manata da havalimanından otobüsle şehir merkezine gelebiliyorsunuz. O da işte yaklaşık ne kadar yapıyor? 26 TL civarı bir şey yapıyor. Havaalanında para bozdurabileceğiniz döviz ofisleri bulunuyor. Bir tane gördüm ben. Oradan bozdurdum. Yaklaşık bir 150 TL falan bozdurdum ben. 150-170 TL falan. Bana 7-8 manat civarı bir şey verdiler. Havalimanına tabii anlayacağınız üzere hani biraz daha düşük kurdan bozduruyorlar. O yüzden hani hepsini orada bozdurmanızı önermem. Size 4 manat yani şehir merkezine gelmeniz için yeterli. Hemen aynı cihazdan kartınızı alıp paranızı da doldurabiliyorsunuz. Zaten havalimanına yan çıkışta sağda sorsanız da gösterirler. Bunun dışında şimdi kardeş ülkemiz Azerbaycan biliyorsunuz Türkçe konuşuyorlar. Fakat burada Türkçenin farklı bir lehçesi konuşuluyor. Buna da Azerbaycanca diyorlar. Genelde Azerbaycan'ı da hani Azerbaycan gibi telaffuz edenler de var. Ben baktım hani ona, yani doğrusu Azerbaycan, bu şekilde telaffuz etmekte fayda var. İlla ki farklı birçok kelime bulunuyor. Onların söylediği şey biz farklı bir şey söyleyebiliyoruz veya bizim söylediğimiz şey onlar farklı bir şey söylüyor. Fakat burada insanlar çok fazla Türk televizyonlarını, Türk dizilerini vesaireleri izledikleri için hani bizim Türkçemize bizden çok daha hakimler, onu söyleyebilirim. Yani burada rahatça iletişim kurabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız bu konuda. Yine şundan bahsedeyim. Ülkeye girerken bana hiçbir şey sorulmadı. Genelde hani bizim Türk pasaportunun değersizleşmesinden dolayı biliyorsunuz bazı ülkelerde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Buraya girerken hiçbir şey sorulmadı bana. Direkt hani pasaportumu verdim, hoş geldiniz dediler. Geçirdiler. Hani ne bir kalmadır, ne zaman döneceksin falan. Hani benim dönüş biletim de yoktu. Rezervasyonu da ben Türkiye'den çıkmadan yapmıştım. Uçağa binerken yapmıştım yani 2 günlük. Öyle herhangi bir şey sorulmadı. Buraya arkadaşlar çipli kimlikle de seyahat edebiliyorsunuz. Pasaporta ihtiyacınız yok. Fakat şöyle bir husus var. Onu da bahsedeyim. Eğer Azerbaycan'dan farklı bir ülkeye, Gürcistan'a veya İran'a karayolundan geçiş yapmak istiyorsanız ülkeye pasaportla gelmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü bu hani çipli kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkeler sadece Türkiye ile seyahat edeceğiniz ülke arasında geçerlilik sağlıyor size. Eğer buradan farklı bir ülkeye geçiş yapmak istiyorsanız pasaporta ihtiyacınız var. Bu da aklınızda bulunsun. Eğer böyle bir planınız varsa pasaportla gelmenizi öneririm. Şöyle bir durumdan da bahsedeyim. Bunu ben epey araştırdım. Fakat yani araştırmalarım sonucunda hani belli bir bilgiye ulaştım. Ondan da bahsedeyim kısaca size. Azerbaycan'a karayolundan geçiş yapamıyorsunuz arkadaşlar. Buraya uçakla gelmeniz gerekiyor. Yani Nahçıvan'a geçiş yapabilirsiniz. Fakat Nahçıvan'a
Azerbaycan Nahçıvan arasında da herhangi şu anda bir kara geçişi mümkün değil. Oradan gelirseniz herhalde yine uçakla geçiş yapmanız gerekiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Buraya karayoluyla gelemiyorsunuz fakat karayoluyla çıkış yapılabiliyor bildiğim kadarıyla. Türkiye'ye dönerken İran üzerinden dönmek istiyorum, karayolu üzerinden. Yani onunla beraber ileriki videolarda tecrübe edeceğiz. Onun bilgisini de o zamanlar size veririm. Bakü kartı aynı zamanda şehir merkezinde de kullanabiliyorsunuz. Yani sadece havaalanı transferinde değil, Bakü'ye geldiğinizde Bakü şehir merkezinde de bu kartı metroda, otobüste vesaire gibi yerlerde kullanabilirsiniz. Havaalanında yine taksi seçenekleri mevcut. Yani bunların fiyatı değişkenlik göstermekte. 20-25 manat, 30 manat bu fiyatlara gelebiliyorsunuz. Fakat daha uygun fiyata gelmek isterseniz burada sıklıkla kullanılan Bolt uygulaması var. Eğer taksiyle gelmek istiyorsanız Bolt uygulamasını indirebilirsiniz. Yine aynı şekilde Uber kullanılıyor burada. Bir de Yango'yu gördüm ben. Bu üçü kullanılıyor. Hatta burada bu işte Uber gibi uygulamaların İşte arabaların üzerine Uber yazıyor mesela. Direkt hani arabanın üzerine çizimle yazmışlar onu. Yango'da Yango yazıyor, Bolt'ta da Bolt yazıyor. Hani onları görürseniz belki durdurup da binebilirsiniz, bilmiyorum. Hani uygulama üzerinden kullanırsanız çok daha net bilgiye ulaşırsınız. Yani ben çok fazla taksi kullanmadığım için tercih etmedim. Sizin aklınızda bulunsun. Birazdan ben dışarıya çıkacağım. Öğle saatleri şu anda biraz epey sıcak. Şu an Temmuz ayındayız Bakü'de. Bu nedenle epey sıcak. Ya ben burada nem var ama hani İstanbul kadar büyük yoğun bir nem hissetmedim. Akşamları da dün akşam dışarıya çıktım biraz hani dinlendikten sonra böyle bir yürüyüş yaptım. Güzel de hani hava güzel serin oluyor. Böyle ne üşütüyor sizi ne de sıcaktan bunaltıyor yani. Öyle güzel bir havası vardı. Hoşuma gitti hava burada açıkçası bayağı bir. Yani Bakü konusunda heyecanlıyım. Azerbaycan konusunda heyecanlıyım. Burada güzel yerleri gezeceğiz beraber. Birkaç saat sonra da yine şehir merkezine çıkacağım. Arkadaşımla görüşeceğiz. Şehir merkezinde gezilecek yerleri beraber keşfedeceğiz. Şehir gördüğünüz üzere çok nizami. Sokaklar, evler. Mimari de çok güzel. Rusya zamanından kalmış mimari. Yani göze hoş geliyor binalar. Bunu söyleyebilirim. Azerbaycan arkadaşlar Kafkasya'nın incisi. Kafkasya'nın en büyük şehri de Bakü. Azerbaycan'ın da başkenti bildiğiniz üzere. Yani burada çeşitli medeniyetler yaşamış. Bu nedenle de hani kültürel olarak epey zengin bir ülke. Şurası mesela devlet tiyatrosuymuş. Azerbaycan Devlet Akademik Musikili Teatro diyor. Yani böyle kelimeler arasında biraz farklılıklar var fakat anlaşılıyor. Azerbaycan 1918 yılında ilk Müslüman Demokratik Türk Cumhuriyeti olarak tarihe geçiyor. Bu bakımdan da önemli. Hani ben bunu bilmiyordum gelmeden önce. Gelince işte biraz araştırma yapayım dedim. Bunu da öyle öğrendim. İlginç bir bilgi. Yani yanı başımızda bir ülke fakat çok fazla böyle bilgiye sahip değilim. Genel olarak da bence biz tanımıyoruz komşu ülkelerimizi. İran olsun hani Gürcistan, Azerbaycan olsun. Bu ülkeleri çok tanımıyoruz. Şöyle geçerken günlük hayattan da size kesitler göstereyim. Sokaklar gayet güzel, temiz, düzenli. İlk gözlem olarak bunları çok rahatlıkla söyleyebilirim. Trafikte yok denecek kadar az yani. Hani sokaklara falan bakıyorum. Öyle yoğun bir araç trafiği görmedim başkent olmamıza rağmen. Azerbaycan'ın nüfusu 10 milyon olarak geçiyor. Bakü'de de yaklaşık bir 2 milyon civarı nüfus olduğu söyleniyor. Burası en büyük şehir aynı zamanda. Daha sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ilan ettikten sonra 2 yıl sonra Sovyet Rusya hakimiyetine giriyor. Uzun seneler bu hakimiyet altında kalıyor. Bu bakımdan da hani burası Sovyet mimarisi, kültürü ve birçok şeyinden etkileniyor. Eğitim alanında, ekonomik anlamda büyük atılımlar yapıyor yine Azerbaycan'da bu dönemlerde. Bunların en başında gelen de Azerbaycan'ın en büyük gelir kalemleri doğalgaz ve petrol. Hatta işte Bakü'nün o zamanlar hani petrol noktası olduğu söyleniyor. Bakın böyle içeri şehir denilen Eskişehir'in olduğu bölüm var. Buraya daha sonra geleceğiz. Buraya daha sonra uğrayacağız. Şöyle ufaktan bir göstereyim size.
Eskişehir'in olduğu bölüm burası. Daha sonra 1991 yılına kadar bu Sovyet hakimiyeti burada sürüyor. Tabii Sovyetler Birliği zayıflamaya başladığında birçok ülke biliyorsunuz bağımsızlığını ilan edip Sovyetler Cumhuriyeti'nden ayrılıyorlar. Azerbaycan'la bunlardan bir tanesi. Burada bağımsızlık hareketleri başladığında aslında birçok insanı katlediyorlar. Bunlar tabii bu bağımsızlık mücadelelerinin artmasına neden oluyor. Sonradan tamamen bu yapıdan ayrılıyorlar. İlginçtir ki Azerbaycan'ın işte bu bağımsızlık hareketleri sonucu kendi öz cumhuriyetlerini ellerine alması 30 Ağustos'a denk geliyor. Bizde de 30 Ağustos biliyorsunuz Zafer Bayramı. Burada da bağımsızlık günü olarak geçiyor. İki ülke için de aslında ortak önemli bir gün. Halı Müzesi'nin arkasında Venedik diye böyle ufak bir yer yapmışlar. Böyle teknelerle içeride gezdiriyorlar size. Sahil kısmı bayağı büyük. Buraya bulvar diyorlar değil mi? Bir Günay'la buluştuk. Merhaba. Günay sen buralısın değil mi? Evet. Şimdi beraber burada gezeceğiz Günay'la. O bana biraz rehberlik edecek. Turistlerle genelde böyle buluşup rehberlik yapıyormuş kendisi. Bugün de biz beraber buluştuk. Beraber gezeceğiz bakalım. Azerbaycan'da, Bakü'de. Hadi ilerleyelim bakalım. Şimdi biz buradan Dağüstü Park diye bir yer var şu yukarıda, şehitliğin bulunduğu. Oraya çıkacağız. Burada finiküllerle de aynı şekilde yukarıya çıkabiliyorsunuz yani. İsterseniz yürüyebilirsiniz merdivenlerden. İsterseniz finiküllerle yine çıkabilirsiniz. Şu anda Bakü bayağı böyle ayaklarımızın altında. Yüksek bir yere geldik. Çok güzel bir manzarası var buranın. Şehirde böyle ikonik mimari yapılar bulunuyor. Genelde hep camdan yapılmış durumda. Şu karşımızda gördüğümüz yer de Alev Kuleleri olarak geçiyor. Gece çok güzel görüntülere sahne oluyor burası. Şimdi buradan şehitliğe devam edeceğiz. Bu yukarıya çıkmanızı öneririm ya. Gerçekten burası görülmeye değer bir yer. Hani finiküllerle falan da çıkılıyor zaten kolay bir şekilde. Buraya gelirseniz mutlaka bu yukarı kısma çıkın. Bakın şu karşıda dönme dolap var bir tane. Burada ona şeytan çarkı diyorlarmış. Onu da öğrenmiş olduk. Şu karşıdaki yere de hall diyorlarmış. Kim milyoner olmak ister yarışması orada yapılıyormuş. Burada da şehitlik var. Şimdi şehitliğe geleceğiz. Bakü'ye bayağı turist geliyor hani farklı ülkelerden. Günay daha çok hani Arap ülkelerinden geldiğini söyledi. Ben de daha çok hani böyle Pakistan'dan, işte bu Asya ülkelerinden gördüm. Turist var yani burada bayağı. Gelince anlıyorsunuz. Bakın şehitlikte bu şekilde yanan bir ateş var. Yıllardır burası sönmeden yanıyormuş. Şurada da yine zamanında savaşta şehit olan Türk ve Azerbaycanlı şehitlerin anıtları. Şimdi oraya bakalım beraber. Bu arada burası hani çok fazla sıcak. Temmuz ayında buraya çok gelmenizi önermem. Daha böyle serin zamanlarda gelirseniz daha rahat edersiniz. Bunlar Azerbaycanlılar sanırım. Nishenko Andreyev Aleksandrovich. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun diyelim. Bu ikisi karı kocaymış. Karı kocaymış. Bunlar 90'lı yılda şehit olan Azerbaycanlılar. 91'de işte bu bağımsızlığını kazanıyor Azerbaycan. Ondan önceki işte zamanlarda Sovyetler buraya bazı saldırılar düzenlemişti. Orada şehit olan askerler. Günay şimdi şöyle bir bilgi verdi. Bu İlham Ejderoğlu Allah verdiği mesela şehit olmuş. Daha sonra da karısı kendini öldürmüş hani. Dayanamamış ona. Hatta hamile şekilde.
canına son vermiş dedi. Bununla alakalı birisi kitap yazmış hatta Türkiye'de. Güney öyle bir bilgi verdi bana. De lokal insanlarla, yerel insanlarla gezince böyle bu tür bilgilere daha güzel ulaşabiliyorsunuz. Burada da yine mezarlıklar var. Buradaki şehitlikte de 93 yılında şehit olanların mezarlıkları, anıtları. Bakın burası da Türk şehitliği. Azerbaycan ve Türkiye bayrakları var. Burada da Türk anıtı var. 25 Mayıs 17 Kasım arasında 1918 tarihleri arasında cereyan eden Kafkas Harekatı'nda Nuri Paşa komutasındaki Türk Kafkas ordusu Gence, Gökçay, Aksu, Kürdemir ve Şama istikametlerinde taarruzlarına devamla 15 Eylül 1918 tarihinde Bakü'ye girerek Azerbaycan'ı mütakiben devam eden muharebeler sonucunda Karabağ ve Dağıstan'ı düşman işgalinden kurtarmıştır diyor. Bu harekatta Kahraman Mehmetçik Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğrunda Azeri kardeşleriyle omuz omuza savaşmış ve 1130 şehit vermiştir. Onlar Azerbaycan'ın her yerinde birçok isimsiz mezarda ikinci vatanlarında yatmaktadır diyor. İşte bu anıt kardeşlik uğrunda canlarını seve seve feda edip ayrılır mı gönül candan Türkiye Azerbaycan'dan düsturunu yüreklerimize perçinleyen o muhteşem askerlerin şehit Mehmetçiklerin anasına dikilmiştir diyor. Ruhları şad olsun. Tüm şehitlerimizin gerçekten ruhları şad olsun. Bu topraklar için, bizim geleceğimiz için canını içe sayan tüm Mehmetçiklere. Bakın herkesin ismi burada yazılı. İşte Bilecik'ten gelenler, Bitlis'ten, Kayseri'den, Bolu'dan. Hepsi burada beraberler yani şu anda. Şu an gördüğünüz şu kısımda hepsinin burada isimleri yazıyor. Burada Türk şehidi diye belirtilmiş. Yani hani kardeş ülke diyoruz biz Azerbaycan'la genelde hep bu şekilde anıyoruz Azerbaycan'ı. Onlar da bizi bu şekilde anıyorlar. Yani bu altı boş bir anma şekli değil. Gerçekten hani tarihte beraber böyle savaşlarda işte birbirimizi destekleyerek bugünlere gelmişiz. Tekrar tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bakın burada ne yazıyor? Bakü Türk Şehitliği yazıyor. Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla. Burası da Hezi Aslanov'un anıtıymış. Kahraman general diyor. Sovyet İttifakı kahramanı general. 2 defa mı? Evet. 2 defa. 2 defa Sovyet İttifakı kahramanı generaliymiş kendileri. Burada da bir cami var. Şu karşımda da gördüğünüz üzere ateş, alev kuleleri bulunuyor. Ben hep ateş diyorum da alev kuleleri. Böyle arkadaşlar, ilk olarak hani gezmeye şehitlikten başlamak istedim. Buranın adı Şehitler Hiyabanı olarak geçiyor. Hiyabanı ne demek? Ne olarak geçiyor sizde hiyabanı? Bilmiyorsun değil mi? Ben de ilk defa duydum. Böyle bir şey de çağrıştırmadı açıkçası bana. Bilen varsa yazarsa sevinirim onu da. Şehitler Hiyabanı'ndan selamlar şimdilik. Buradan biz içeri şehire doğru devam edeceğiz yolumuza. Şimdi buradan size tekrar bir Hazar Denizi'ni göstermek istedim. İşte bu açıklarda şurada da muhtemelen herhalde var diye düşünüyorum. Petrol ve doğalgazın zengin olduğu yerler. Şöyle gösterecek olursam size buranın manzarasını. Burası daha üstü park olarak geçiyor. Şehitliğin hemen yan kısmı. Alev kulelerinin yine aynı şekilde yan kısmı. Bu alev kuleleri hani uzaktan böyle gece görürseniz çok daha güzel olur. Hani aşağıdan böyle zaten gece burası tamamen yandığı için çok güzel bir görüntüsü oluşuyor. Burası da işte liman. Aynı şekilde burası bir liman kenti. Bakü'de köprüden daha çok böyle alt geçitler bulunuyor. Trafiği engellemeden hani alt geçitten alt geçitleri kullanarak direkt gideceğiniz yere ulaşabiliyorsunuz rahatça. Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var gece yarısında. Eski yağmurlar şarkı söylüyor. Sessiz usulca özledim şimdi
özlüyormuş. Benim bir kalbim çok ağlıyormuş. Ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. Gala Kapısı. Şimdi Gala Kapısı'na geldik. Buradan artık içeri şehire gireceğiz. Size biraz da içeri şehri gezdireyim. Ben de gezeyim. Ben de daha gezmedim buraları. Bakü gerçekten hani çok güzel bir şehir. Tertemiz, her yer düzenli. Nizami böyle. Bayağı sevdim ben burayı. Burası Minyatür Kitap Müzesi. Kitap minyatürleri bulunuyor. Birçok kitabın minyatürleri var. Bakın burada birçok dilde kitaplar mevcutmuş. Giriş buraya ücretsiz. İçeri şehrin içinde bulunuyor. Böyle şeyleri merak ediyorsanız gelebilirsiniz. Bakın ufacık kitaplar var. Buradaki en büyük minyatür kitap koleksiyonu. Guinness Rekorlar kitabına girmiş burası. 2913 unik kitapla diyor. O yüzden de bir önemi var hani. Böyle şeyleri merak ediyorsanız gelip ziyaret edebilirsiniz. İlgi çekici açıkçası. Her yerde göremeyeceğiniz şeyler. Garip diziler, ilk sözler diyor. Türkçe kitaplar da var. Genelde böyle Rusça gördüm ben kitapları. Burada da nutuk var mesela. Burası da Şirvan Şahlar Sarayı kompleksi. Bu Eskişehir'in içinde genel olarak tarihi ve kültürel yapıları görebiliyorsunuz. O yüzden öyle mi? Ne kadar? 15 manat falan. Hadi ya. Pahalıymış. Evet, girmeyelim. İçeri şehrin sokakları. Şirvan Şahlar Sarayı'na giriş ücretli arkadaşlar. 15 manat. O da 300 lira falan yapıyor. Maalesef bizim gezi bütçelerimizin üstünde bir yer. Ama girmek isterseniz bu fiyatlarla ziyaret edebilirsiniz. Hani dışarıdan surlarını göstereyim en azından size. Güzel tarihi yapılar. Sokakları bile çok güzel ya buranın. Yani gelip böyle sokaklarına dolaşsanız bile çok keyif alırsınız. Yöresel yemeklerin olduğu restoranlar çok var. İran halısı gibi Azerbaycan halıları da meşhur. Hatta burada halı müzesi var. Oraya da ziyaret edebilirsiniz belki. Bunlara kapak mı deniyordu? Kapak mı diyordunuz? Biliyor musun? Sanırım öyle deniliyor. Bayağı güzel, baksanıza. El emeği, göz nuru. Merhaba abi. Burası da Kız Kalası. Kız Kalesi olarak geçiyor. Bayağı güzel dışarıdan gördüğünüz gibi. İçeri şehir gerçekten çok güzel ya. O dokusunu burada çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Yapılar.
En son Günay'la Bulvar'a geldik. Bulvar'a genelde hani akşam saatlerinde daha fazla insan geliyor. Burası bayağı hani buranın sahili gibi düşünebilirsiniz. Çok fazla insan geliyor. Böyle kordon diyeceğim, bizde hani kordon olarak adlandırılır sanırım burası. Bayağı hani böyle yürüme alanı çok büyük. Şu ileride ay şeklinde olan bir cam bina var. O ay şeklindeymiş. Şu sağımızda gördüğümüz yukarıdan da orada da yıldız şeklinde ayrı bir bina var. Orası AVM, ikisi de AVM sanırım bundan, değil mi? Bu AVM ama diğerini bilmiyorum. Diğerini bilmiyoruz. Bu Deniz Mall diye geçiyor. Orası AVM. O da yıldız şeklinde. Fakat Azerbaycan'daki yıldız 8 şeklinde, değil mi? Sekizgen gibi. Onun da anlamı Azerbaycan'daki etnik grupları temsil ediyor. Hani öyle de bir bilgi vermiş olayım. Videoyu da kapatacağım artık. Kapatmadan hani Günay'ın da bir fikrini almak istedim. Var mı söylemek istediğin bir şeyler? Bahadır burayı çok beğendi galiba. Evet. Çok sevindim beğenmesine. Öyle. Başka diyecek bir şey. Teşekkür ederim bugün eşlik ettiğin için. Ben de teşekkür ederim. Yerel insanlarla hani bir yerleri gezmek, hani daha doğru bilgiler almak açısından da güzel oluyor. Hem de işte siz ona kendi ülkenizden bir şeyler anlatıyorsunuz, o size kendi ülkenizden bir şeyler anlatıyor. O yüzden hani bilgi paylaşım açısından da güzel oluyor yani. Seviyorum böyle hani. O yüzden Günay'a teşekkür ederim bana eşlik ettiği için. Rica ederim. Bir yerlerde görüşürüz yine diye düşünüyorum. Görüşürüz. Belki sen ileride İstanbul'a gelirsin. Mutlaka geleceğim. Ben de orada seni gezdiririm böyle. Teşekkürler. Hoşçakalın.